Merhabalar. Bugün geldik yine bu cibbada bir Starbucks'a. Bu sefer farklı bir şeyler yapıyoruz. Unortodoks seçimler yaptık. Ne aldın Eren? Brownie hot chocolate. Fudge brownie. Fudge brownie hot Fudge brownie chocolate. hot chocolate. Ben de gingerbread latte aldım. Hiç denemedim. Biz genelde daha traditional gidiyoruz. Daha Latte. geleneksel gidiyoruz. Latte, Soğuk cappuccino, latte. daha dümdüz git. Bu sefer mevsimine göre bir şey yapalım dedik. Nasıl? Güzel. Eren bunun şekerli olacağını düşünmüştü ama hiç şekerli değil. Ha. Burada da ruju. Anında ruju bıraktı oraya. Gerçekten hiç şekerli değil. Ha. Vallahi. Bakayım oraya. Tadına Gingerbread baksana. nasılmış? Ekmekli mi? Ya şey ya bildiğin tarçınlı kahve. Gingerbread ne ki? Gingerbread demedim hiç hayatımda galiba. Yenen bir şey mi onu da bilmiyorum. Aşkım gingerbread cookie nasıl yemedin Cookie mi? hiç ya? Mesela gingerbread normal Christmas cookie'leri yok Ben mu? yok, Ginger yok adam bende. var. Yok bende o yok. Kültür yok bende o. Kültür yok. Neyse bugün Eren'e gingerbread alacağız arkadaşlar. Şurada bir yerde bir market Ya bulayım ben da alayım gördüğünüz bari. gibi bir yudum aldı şuradan. Ruj izini görebiliyorsunuz. Birazdan ben de rujda olacağım. Evet. Ben bir tık hasta gibiyim. Bana iyi gelsin diye bu cibbaya rüzgarlı bir deniz kenarına geldik. Çünkü bir kadını eğitmenin yolları nedir? Gezdirmek, alışverişe götürmek. Bunun gibi şey. Alışverişimi de yaptım aslında. Aslında Gözüm alışveriş de yaşardı. yaptı. Arabadan indiğimiz gibi orada bir Penti mağazası buldu ve girdi alışverişini yaptı. Yerli malı haftasındayız ondan. Tabii. Ülkemin ürünlerini desteklemek istiyorum. Çok zor bir şey istiyorum. Bilmiyoruz. İşte böyle bir kısa bir kahve molası verelim dedik. Orada da size yeni Sıcak deneyimlerimizi çikolata çok anlatalım. güzelmiş ya. Abi bilmiyorum. Bakayım da ben tadına bakayım. Bak. Buna da nasıl tadına bakacaksam ya. Kıpkırmızı. Şuraya bak ya. Ya o kırmızı mı Allah aşkına? Nude o. Ha? Nude rengi o. Benim için kırmızı bu. Ya o kırmızı Ay, olabilir. abi şunu anlatamıyorum. Ay, Erkekler için benim renkler dudağım bellidir. kırmızı şu Kırmızı, an. mavi, Değil. yeşil, sarı, işte siyah, beyaz. Hani bunun gibi renklerdir. Yok nude'muş, yok kırık kestaneymiş. Kırık var mı kestane öyle mi? bir şey? Bilmiyorum. Varsa Var mı? güzel Vardır olabilir. herhalde. Kırık kestane rengi varsa bize Kırık atsanıza. kestane, çizik kestane falan var yani böyle garip garip renkler kadınlar özellikle saç boyama ektiğinde. Erkekler için yok abi. Bu benim için kırmızı bordo işte arada bir şey. O kadar kahverengiye yakın bir renk ki bu. Nasıl kahverengi bu ya? Nude Neyse. çünkü. Ruj ya. Ben şu anda ruj içiyorum. Çok söyleniyor ya. Ya bir insan bu kadar söylenir mi ya? O kadar şekerli tadı yok ama Hiç şekerli Çok- tadı yok. çok fudge tadı var. Yani adı üstünde tabii ki fudge. Brownie ama beğenmedim ben. Ye. Bu sabah onu konuştuk aslında. Biz bu sabah evden çıkmadan önce şey izledik. Hakan Çalhanoğlu'nun hazırlık kampında bir gün vlogunu izledik. Eren tesisinin luxury'sine bayıldı gerçekten yani işte dedi ki milli takımı farklı bir ülkeye mensup olup Türk milli takımı seçmesini istedikleri oyunculara bence kamp alanını gösteriyorlar tesisi çünkü çok lüks bir yer falan dedi. Ve bunun böyle olmaması gerektiğini savundu. Ben de devlet hiyerarşisinde daha mütevazi bir hayat sürüp ama sanatçının işte kültürel ve sporsal anlamda Türkiye'yi temsil eden insanların böyle özenli, ihtimam görmeleri gerektiğini savundum. Evden çıkmadan önce böyle çok güzel bir tartışmamız vardı mesela. Yani benim düşüncem şuydu. Evet tesisler çok güzel mesela. Bayağı lüks. Ama Türkiye'yi kabul edelim ki bir Almanya değil ya da bir İspanya, bir İtalya değil. Tam Eren sürekli konuş, İtalya'nın ekonomik durumunda konuşuyor sırada o ayrı. Ama biz ülkede büyük bir kriz yaparken, insanlar açken onların vergileriyle bu tarz bir hizmet verilmesi bana çok etik gelmiyor kişi olarak. Mesela ama böyle bir şey yapıyorsan mesela bunu diğer takımlara da yapabilmen lazım aynı zamanda. Mesela Ona voleybol, katılıyorum. kadın voleybol takımlarına, basketbol takımlarına da yapabilmen lazım benzer bir şeyi. Ama şimdi tepkiler şu olur. Aha futbol ama en çok para orada var. Ha, en çok reputation ya da saygınlık oradan geliyor. Ha, evet doğru mu? Doğru ama olsun yine de. Öteki sporcular da ülkeyi temsil ettiği sürece onlara da bu imkanlar sağlanmalı. Ya ona katılıyorum. Yani Spor Bakanlığı'nın bir bütçesi var değil mi? Umuyorum ki Diyanet'ten daha fazla bir bütçeye sahiptir. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bile daha fazla bütçesi vardı yani. Neyse o Neyse. konulara hiç girmeyeceğim. Ama Spor Bakanlığı'nın bir bütçesi var. Bu Tabii. bütçeyi sporcuları için kullanması gerekiyor değil mi? Sporun gelişimi, sporun tanıtımı, sporcular için. Sen kalkıp 2 metre boyundaki ülkeyi temsil eden voleybolcuları Türk Hava Yolları'nın ekonomi tarafında ve bacaklarını bükerek oturtup işte
futbolculara özel uçak tahsis edip sürekli olarak işte çok güzel lüks kamp alanlarına götürürsen evet orada bir ayrımcılık olur. Yani benim düşüncem bence hiç kimsenin olmaması. Ya Mesela bence hepsine olsun. Buna bu arada şeyler de dahil. Lüks makam arabaları, saraylar, işte böyle ultra lüks spor tesisleri de buna dahil bir durum. Ülkenin durumuyla paralel gitmeli bence. Yani senin insanın refah içerisinde yaşayamıyorken sporcunun ultra lüks refah içerisinde kamp yapıp daha sonra yenilmesi benim kabullenemeyeceğim bir şey açıkçası söylemek gerekirse. O yüzden dediğim gibi bence Almanya'da doğup büyümüş, daha sonra hem Almanya'nın teklifi olup hem de Türkiye'nin teklifi olan futbolcuları net ikna ederken sürekli Türkiye'ye seyahat, VIP şeklinde işte kamp süreci falan fistan şeklinde gidebilir, olabilir. Aynen konumuz buydu yani bir ara bunun tartışmasını Ama yaptık. hayır bak söylemeye çalıştığım şey şu. Devlet kademesinde zaten tutum olsun tamam mı? Tutumluluk olsun. Çankaya Köşkü var. Buyurunuz gidiniz oturunuz yani. Hani saraylara, o kadar özel arabalara, özel uçaklara bilmem nelere gerek yok. O parayı zaten halk için kullanılsın. Ama sporcun yani ülkeyi temsil eden bir insanın sporcu ve sanat için de aynı şey geçerli. Yani Kana ödül almaya gidiyor. Kültür Bakanlığı bilmiyorum yapılıyor mu böyle bir şey var mı? Ama o kişinin uçak biletidir işte efendime söyleyeyim odasıdır bilmem nesidir o masrafını karşılayabilsin. Ki sanatçılar artık oyuncular, aktrisler daha çok böyle aynı töre dizilerinde oynamaktansa daha önemli, daha farklı işler yapabilmek için cesaretlendirilsin. Ödül alabilecek işlerle cesaretlendirilsin. Bu ülkenin markasıdır. Yani insanlar bizi hala yani deveye mi biniyorsun? Yani benim daha dün aldığım soru. Dün arkadaşlarla Christmas partisi vardı. Eğer Christmas kutlamıyorsanız bu dönemde ne kutluyorsunuz? Yani bu kadar bir haberler. Biz sanıyoruz ki Türkler olarak herkes bizi çok iyi biliyor. Hiç kimse bizi bilmiyor. Ama şu an mesela bizim Güney Kore'den alıp Avrupa'ya sattığımız dizilerimiz var değil mi? Orada da oyuncularımız var. Çok güzel insanlar tip olarak. Oyunculukları iyi olan var, kötü olan var. Artık yeni insanlar, yeni nesil bizi tanımaya başlıyor. İşte diyor ki futbolcularınız, kızlarınız çok güzel, erkekleriniz çok yakışıklı. Ama sen reklamını böyle yaparsın. Ben reklamımı biraz sen marketingçi olduğun için daha çok işin reklam tarafındasın. Ben önce saadet sonra reklam düşüncesinde olan bir insanım. Ben neyin tatacağım yani kusura bakma. Benim futbol takımımın stadı çok güzel olabilir ama yani benim Anadolu'da, İstanbul'da şu insanlar aç gidiyorsa, ailesine bakamıyorsa, şey yapamıyorsa bu lüksün hiçbir anlamı yok benim için. Ben kazanamayan, belli başarılar elde edemeyen adama o lüksü vermem. Açık söyleyeyim. Belli bir seviyede olması lazım o rahat erişebilmeleri için. Yani her şey için geçer. Mesela kadın voleybol takımı kusura bakmasın da en güzel lüksü hak etti geçen sene yani. O kadınlar hak etti abi. Ama Türk milli takımı belli bir noktaya geldi. Evet abi ama da geçenlerden şeyden çıkamadık ya. Birinci çıkamadık böyle bir şey olabilir mi? Aldın resmen elinle verdin ya. Hiç puan kazanamamış takıma. Neyse. Saçların beyazladı. Yani benim bahsettiğim şey Erensun'u da anlıyorum düşüncesini tabii ki de. O işin biraz daha o da yaptığı ama tutumluluk bence her yerde olmalı. Özellikle bizim gibi Türkiye'deki gibi ekonomik sıkıntıların yaşandığı bir ülkede bu kadar harvur parmağı savunmak bence çok yerinde bir davranış değil. Buna tesislerdir, buna saygının dahil olduğu şeyler. O makam arabaları olmayacak, o saraylar olmayacak, o tesisler olmayacak. Abi önce sen düzelteceksin, önce belli bir refah seviyesine geçeceksin. Ondan sonra vereceksin başarılı olanlara, katkısı olanlara vereceksin. Ya ben buna katılıyorum çünkü zaten. Çünkü düşünsene ya, bir tane asgari ücretli çalışan adam vergi ödüyor dünya kadar. O vergileri bu adam 2 tane latte ile çakıyor zaten tesiste. Anlatabiliyor muyum? Yani ya ben bunlara bunu katılıyorum haksızlık olarak zaten. görüyorum. Ama bence haksızlık olan şey hiç işe gitmeden 3 yerden maaş alan insan. Onlar da var. Bak, Ama bak var. onların bir eteğini bir kes bakalım. Ama bak işte. Bir ne kadar tasarruf ediyoruz oradan bir ona bir Ama bakalım önce. onların eteğini kesmek istemiyorlar. Bak ben onların eteklerini kesmedikleri noktadan bahsediyorum. Hayır. Ben keşke kesseler. Bence olmalı kesseler. Onların eteğini kesmeden spordan tasarruf yapmaya çalışmak birisi Atatürk ilkelerine aykırı ya. Ya Allah aşkına Osmanlı yıkılıyor, yeni cumhuriyet kuruluyor. Atamın ilk önem verdiği şeylerden bir tanesi spor. Benim kırmızı çizgime dokundu şu anda. Ben Atatürk'ün söylediklerine karşı gelmekle şey yaptım. Ama böyle bir durum yok tabii ki de. Sporcunun ahlaklısı ve zekisini severiz. Lüks içerisinde yaşayıp ondan sonra o ruhu almayan futbolcu değil. Ya. Özür dilerim. Sen söyledin. Bak çünkü kırmızı çizgime dokundu. Atatürk dedin orada bitti. Ben sporcunun bütçesinden kesin demiyorum. Ben herkesin bütçesinden kesin diyorum. Önce o halkın rahat yaşaması lazım.
Yoksa saçma sapan kararlar vermeye devam eder. Önce insanların yemesi, içmesi, sorgulayabilmesi, doğru bir eğitim alabilmesi lazım. Alabilmesi lazım. Neden? Çünkü artık insanlar maddiyattan dolayı eğitim dahi alamaz hale gelmiş. Evet. Bu kadar basit. Maddiyattan da değil, cehaletten. İşte cehalet, Cehaletten. ekonominin kötü olması cehalette yanına getiriyor. Beraber orantılar arasında cehaletin artması da maddi yükü de azaltıyor. Maddi durumu da azaltıyor. Yani o yüzden ben görünüşçü değilim abi. Belli bir refaha ulaşmadan halk ben belli lükslere sahip olmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani yalan yok. Biz de yiyip içebiliriz, gezebiliriz, en lüks arabaları bineriz, en şey olsa ama o noktada mısın abi? Değilsin. Yani onun yerine biraz daha yerini düşünmen lazım. Yaptığın hareketlere dikkat etmen lazım. Yaptığın harcamaya dikkat etmen olman lazım ki daha rahat adım atabilir. Ülkenin de böyle olması lazım. Benim düşüncem başka. Yani ben eski sosyalistlerdenim. Yani eski sosyalistler Ama- şimdi oldu liberal. Ama benim derdim aşkım gerçekten ülkenin tanıtımı. Aynı anda olabilir böyle şeyler. Sen aynı anda kendi ülkenin halkını ileriye götürürken kendi ülkenin namını da ileriye götürebilirsin. Bunu illaki lüks tesis olarak düşünme. Lüks tesiste yap manasında değil. Oraya harcadığın yatırımla. Yani senin Diyanet'e o kadar para vermene gerek yok. Senin Milli Eğitim Bakanlığı'na para vermen gerekiyor. Senin Spor Bakanlığı'na para vermen, Kültür Bakanlığı'na para vermen gerekiyor. Ben yurt dışında, hayır efendim yoğurt Yunan'ın değil de Türk'ün demek zorunda değilim ya. Dememeliyim. Ayran çok güzel içecektir. Buyurun için. Abi ayran ne? Diyor. Yani sen kendi ürününü, peynir ya, peynir. İşte daha Ben burada peynir tanıtamıyorum. İnsanlara Türk kahvaltısına götürüyoruz. Türk peynirini, beyaz peyniri işte ezine bilmem ne yiyorlar. Aa çok güzelmiş falan. Ne bu? Feta mı? Hayır feta değil işte. Yani Yunan çok güzel bir şekilde reklamını yapmış. Sen aynı zamanda bunları yapmışsın. Diyorum. Yani biz daha gerçekten kendi peynirlerimiz, yemeklerimiz o noktadan bir kebaptır gitmiş. Kebap Türk yemeği bile değil ya. Ama Kebap sinirleniyorum. portfolyosunun %90'ı gerçekten Türklere bile ait değil ama gel gör ki Türkler, Türk restoranı yiyince insanların aklına kebap geliyor. çünkü Türkler kolay bulup dönerci açmışlar. Tamam ben yerim. Bütün Avrupa'da dönerci. Ki Almanya'nın döneri hiç yemek kısmetli olmadı ama Aynen. Türk dönerine göre daha güzel derler hep. Dönerci açılı kebapçı. Her yer kebap. Türk yemeği aradığın zaman kebap. Burada mesela 2-3 tane yer var. Normal işte ev yemeği de, normal kebapçılar bunlar da ama ev yemeği de işte seçenekleri olan. İnsanlara mesela bir iki tane çok güzel Türk restoranı var. Hatta şu an tam bir tanesinin karşısında oturuyoruz. Reklama girer mi bilmiyorum. Tava teras. Gösterse ne olacak? Ama girsene olur, Gösteririz. girmesene olur. Para almıyoruz nasıl? Aynen. Şu an orada yemiyoruz. Yani istesek bir döner bile vermezler şu an. Verirler kız. Ama onlarda döner yok. Onlar lüks olanlardan bir tanesi. Neyse işte arkadaşları buraya getirdim. Bir iki tane daha böyle meyhaneti bir yerler var. Gerçek Türk yemekleri, yani gerçek Türk kebapları, işte çökertme kebabı, efendime söyleyeyim çoban kavurma falan. Yani bunlar gerçekten Adana falan. Bunlar gerçekten bizim olanlar. Ama bunların kebap dedikleri şey ısrarla döner. Yani ben anlatmaya çalışıyorum. Arkadaşlar bizim çok güzel yemeklerimiz var. Şiş kebap falan. Şiş kebap. Ya da et atıyorsun, göğüs atıyorsun böyle tavuk göğsüne atıyorsun ızgaraya kebap. Kebap diyorlar. Yani Yani abi kolay şeyler. o değil ki. Yap abi Türk mutfağını yiyelim ya. Onu tanıt anladın mı? Ama yok. Bizde herkes kolaya kaçmış mesela. Yani bir restoran açmış adam kolaya kaçmış. Ama yapanlara da saygımız var. İşin çok güzel yapanlar, Kesinlikle, restoranlar var kesinlikle. burada da. Ama çoğu Türk restoranı açmış işte kebap koymuş, pizza koymuş, hamburger koymuş. Ben diyor ki Türk restoranı. Yok abi neyin Türk restoranı? Yani sen Türk restoranısın. Pizza yapmana gerek yok. Senin piden var çünkü. Yani canım Mertens bile pizza ve spagetti karşılaştırmasına diyor ki cevap olarak pide. Yani pide çok güzel bir şey ya. Yani çok envai çeşidi olan bir şey. Ve pizzadan ben çok daha sevdiğim, severek yediğim bir şey yani. Güzel bir şey. Çok yağlı bir şey ama güzel Ya bir şey. ama yani ben severim pideyi. Aynen. Yani mesela mantı ya. Birkaç yerde mantı bulmaya başladık artık. Ben istiyorum, sen biliyorsun, gün tabağı konsepti. İstiyorum ki ben gideyim bir Türk restoranına, tamam mı? Ama sadece gün yemeği şeyleri olsun. Açık büfe, doldurayım tabağımı işte kısır. Kısıra değmiş yaş pasta. Ona değmiş sarma. Ona değmiş poğaça. Ama hepsi birbirine değecek. Ben istemiyorum abi bana değmesin. Belki birazcık patates salatası. Acıktım ben. Ben sana yemek ısmarlayacağım. Ya gün tabağı ya. Yani. Yok. Yani evet gün tabakları güzel olabilir. Ben çok tabii ki Ayşe değilim. Arada karım böyle canı çektiğince bir şeyler yapar.
Ama dediğim gibi olmasa da olur. Ama ben Türk yemeği arıyorum abi, yalan yok. Şurada düzgün bir künefe yiyemedim ya da düzgün bir mantı yiyebileceğim. Evde yapıyoruz işte, alıyoruz, burada Türk marketleri var falan, böyle el yapımı mantıları oluyor. Onları kendimiz yapıyoruz. Bazı restoranlar diyorsun pahalı olabiliyor. Ama böyle genel Türk restoran konseptini anlatabildim değil mi yani şimdi şey Esnaf yapmıyor. lokantası Evet ya. yani Bak esnaf lokantası. O bile. Onu istiyorum ben. Yani Akşam yemek yapmakla uğraşmayayım. Kuru fasulye, pilav ve turşu üçlümü söyleyeyim ve oturup yiyeyim istiyorum ya. Ki Yani- kuru fasulye pilav böyle benim yemek listemde 100. sırada falandır. Yani o yüzden bahsettiğimiz tanıtımlar bunlar da biz hani yurt dışında yaşayan Türkler de ne bileyim ülkede yaşayan yani Türkiye'de yaşayan Türkler de ülkesini, kendisini, milletini doğru temsil etmeyi öğrenmediği sürece biz bu noktada tepinip duracağız. Ancak işte futbolumuzla bir şeyler yapmaya çalışacağız. Onlar için de devasa bütçeler ayıracağız. Ondan sonra ne bileyim işte bir spor müsabakasında bir şey oldu ya da işte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi takımlar işte galibiyet aldığında o ülkeyi böyle tanıtıyoruz. Yok abi, bizim ülkeyi tanıtabileceğimiz çok fazla şeyimiz var. Çok güzel bir ülke var, çok güzel bir kültürümüz var. Biz bunu yozlaşmadan düzgün bir şekilde insanlara aktarabildiğimiz sürece zaten ön planda olabilecek bir ülkeyiz. Ön planda olabilecek bir kültürüz. Biz çok eski bir kültürüz. Deli misin? Çok Biz çok eski köklü bir tarih. kültürüz. Çok güzel bir mozaik ya. Çok güzel Kesinlikle. bir harmoni aslında. Ve insanlar bize buraya taşındığımızdan beri şeyi soruyordu yani hani ne değişti hayatınızda, neleri özlediniz, işte orada hayat nasıl, adapte olabildiniz mi falan. Aslında biz şu an hepsine cevap vermiş olduk. Yani güzel. Özlediğimiz şeyler başta yemek, tabii ki Hı hı. ailelerimiz, Güzel arkadaşlarımız. Ama burada yapmaya çalıştığımız şey de hakikaten ülkemizin tanıtımı. Yani bazılarından ben duyuyorum da işte ülkelerini sevmediler, gittiler bilmem ne. Hello. Hello. Videoya dahil olmak istedim. Gelseydi bir sohbet edelim. Uzaktan baktı gitti. Utandı. Ne diyordum ben? Bir şey diyordum, Özlediğimiz unuttum. şeyler Türkiye'de. Ha, yani hani özlediklerimizi söyledim. Burada yapmaya çalıştıklarımız insanlar böyle bizim işte ülkeyi sevmediğimiz, kaçtığımızı falan düşünenler de olmuş. Biz tabii ki ülkemizi çok seviyoruz ve onu burada en güzel şekilde tanıtmaya çalışıyoruz. Yemeğimizi, kültürümüzü, bir Türk kadını, bir Cumhuriyet kadını nedir? Bir Türk erkeğini Modern- etik yaşayan, hani doğru yaşayan, kültürlerini, geleneklerini doğru bir şekilde devam ettiren insanlarız. Hani şey de yalan olmasın. Biz Malta'nın ortasında şalvarla gezmiyoruz ya da ne bileyim oturup tarhana ezmiyoruz burada. Ama Yani tarhana- essek de buna otantik gelir, o ayrı evet, mevzu. o ayrı. Ama şey değil. Tarhanamız olduğunda bir iki arkadaşınızı davet edip yedirin, anlatabiliyor muyum? Bak yemek bu diye. Ya da oturup bir arkadaşlarımızı davet ettiğimiz bir mantı falan koyarız önlerine, yesinler. Kendi salatalarımızdan yaparız, çorbalarımızdan yaparız, yesinler. Yaptığımız işle, çalışmamızla insanları, Türklerin çakal değil ya da ne bileyim tembel değil, çalışkan, dürüst, pratiği olan, Pratik zekalı pratik zekası olduğumuzu olan gösteriyor. insanlar olduğunu gösterir. O yüzden belli noktalara gelebiliyorsun. Bunları gösterdiğim sürece okey. Ama kısa yoldan zengin olayım, çakallığımı yapayım dersen işte o zaman kendi ülkeni, kendi milletini Rezil net ediyorsun şekilde ya. kötü göster. Türkler böyle diyorlar ondan sonra. Anlatabiliyor muyum? O yüzden böyle olmamak lazım. Biz buraya geldiğimizde bunu amaç edinerek geldik. Yalan yok. Ve mesela onları da hiç yargılamadık. Yani işte aman bu böyle mi olur, siz şöyle misiniz? Yani bizim ne yazık ki Almanya'ya göçen Türk grubunda oradakileri yargılama, onlarla arkadaşlık kurmama durumları var. Bizim çok fazla Maltalı arkadaşımız var. Bizim çok fazla farklı ülkelerden gelen arkadaşlarımız var. Brezilyalı, Fransızı, İtalyanı, ne bileyim Arjantinlisi, Pakistanlısı, Kolombiyalısı, İngiliz'i Hintisi, çok gerçekten bizim ortamımız çok international. Uluslararası bir ortamımız var. ve onlar böyle kendi yemeğini yapıyorlar, bir şeylerini gösteriyor, bir dansını gösteriyor, bir şey. Yani o harmoninin içerisindeyiz biz de. Ve böyle işte yanlış bilinen o gerçekleri düzeltiyoruz. İşte Türkler, Yunanlar kavga mı ediyorsunuz? Hayır, etmiyoruz işte. Türkler deveye mi biniyorsunuz? Hayır, bilmiyoruz. Yani biz kendimiz olduğumuz gibi ülkemiz adına tanıtmaya çalışıyoruz. Aynen Umuyorum öyle. da yapabiliyoruz. Aynen. Yani
bir alışveriş yaptık. Malum bir Türk olarak bazı şeylere ihtiyacı var ve her yerde bulamıyoruz. Şimdi size biraz bunları gösterelim. Neler aldık ve ne kadar tuttu. Şuradan bakalım. Kurtulmuş patlıcan dolması. Daha doğrusu içi boş. Bunu Eren su dolduracak. Böyle niyetle. Evet, Şaziye de kalite kontrolü yapıyor burada. Ondan sonra karımcanın salep çekmiş. Express salep. Peynir. Klasik white cheese ama ne bu? Ezine arkadaşlar. Ezine peyniri olarak aldık Murat Bey'den. Ezine'nin değerini, kıymetini bilin arkadaşlar. Evet. Öz Kayseri pastırma, dana kavurma. Arkadaşlar kavurma ben çok severim. Karı çok sevmez ama dedi ki ben de yerim birazcık dedi. Aldı. Ondan sonra Şaziye kızım için bayram. Ondan sonra başka bir öz Kayseri pastırma. Kayseri pastırma arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Yanlış hatırlamıyorsam bu 100 gram. Çok fazla değil. Biz zaten çok evde pastırma tüketen insanlar değiliz ama ağzımız tatlandırmak için aldık. Bunların fiyatlarını da bir yere yazarım ben. Onları da aynen. Şurada fişimiz var. Onu göstereceğiz. Ondan sonra burada Seyidoğlu'ndan 5 adet poğaça. Ben poğaçacı değilim ama benim karım çok sever. O yüzden aldık böyle dondurulmuş. Yani arkadaşlar patlıcan dolması, yanında poğaça, bir de tatlı yapınca gün tabağı oluşmuyor mu zaten? Kendi gün tabağımı hazırlayacağım. Ne var bunda? Evet, bu biraz donuklu gitmeye başlamış bu arada. Bu İnegöl köfte olarak aldık ama tabii ki bu Balkan Sarayevski cevapi diye bir şey bilmiyorum. Ama İnegöl köfte gibi gözüküyor, o yüzden aldık. Umarız tadı güzeldir. 2 litrelik acılı, şekersiz, kalorisiz şalgam. Özlüyorum şalgam arada. Böyle şeyler güzel oluyor. Ondan sonra şöyle 1 kilo sucuk. İçinde 3 kangal var. Ufak ufak. 1 kilo sucuk. Ondan sonra ve son olarak, pardon son değilmiş. Şöyle bir mantımız, Kayseri mantısı. 400 gram, birer tabak çıkar bize. Hatta birer buçuk tabak çıkar. Şöyle pul biberimiz. Malum her yerde bulunmuyor burada pul biber. İşte Lidl'dan falan alıyoruz ama onun da acısı yeterli olmuyor. O yüzden aldım. Bittiğine dolduralım diye. Evet, acı biber sen yap. Ondan sonra bakıyoruz bu kadar. Yanına da alışverişimizin sonunda 9 litre, 1,5 litrenin 6 şişe su verdiler bize. Ve bu şekilde. Umarız bir gün bütün herkesin, milletimizdeki mensup herkesin o standartları en güzel şekilde yaşayabilecek, kendini, ülkesini en güzel şekilde tanıtabileceği bir ortam görürüz. Eşitlik hepimiz için olsun.